Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. İhraç fazlası bir ip. Şöyle orta kalınlıkta. Bu ipime uygun kullanacağım şiş 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve şık duran bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım modelimize. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek sayısında olması gerekiyor. Yani her model 4 ilmekten oluşuyor. Sonuna da 2 ilmek ekleyeceğiz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi tamamladım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Lastik yaptıysanız eğer lastiğinizin ön yüzünden direkt modeli kurmaya başlayabilirsiniz. Şimdi örgümüzün ön yüzünde birinci sıradayız. Birinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi yine bakın örmeden alıyorum. Bir sonrakini düz örüyorum. Bu örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi şu şekilde sola doğru düz örerek kestim. Şimdi bir ilmek örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz ördüm. Diğerini de aldım. Onun üzerinden geçirdim. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim. Devamında bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir aldım. Şu şekilde düz örerek sola doğru kestim. Daha sonra bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Bir ilmek artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini bir düz örerek sola doğru kestim. Bir ilmek örmeden aldım. Devamındaki ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Daha sonra tekrar bir artırma yaptım burada. Şimdi sıradaki kalan iki ilmeğimi de düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sola doğru kestim. Yani kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim bakın ters olarak örelim bunu. Şu artırma yaptığımız ilmeğe geldik. Önce bir kez bunu ters ördüm. Daha sonra bir kez doladım. Şişime ipimi bir kez daha ters ördüm. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum. 1, 2, 3. Devamında 2 ilmek ters. İlmeklerimiz zaten ters olarak örüyoruz. Bu artırma yaptığımız ilmeğe gelince önce bir kez ters ördüm. Şişime ipimi doladım. Bir kez daha ters ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. 2 ters ilmek ördüm. Artırmaya gelince bir kez ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. Bir ilmekten 3 ilmek çıkardık burada. Devamında 2 ters. Yine aynı işlemi yapıyorum. Bir kez ördüm, bir doladım, bir kez daha ters olarak ördüm. Kalan bir ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğim. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra
ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğimi düz. Bir sonraki bakın şu üçlü ilmeğin de birincisini düz ördüm. İpimi kendimden tarafa aldım. Şu ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. İp kendimizden tarafta olacak. Diğer kalan ilmekleri düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Şu ortadaki ilmeğe geldik. Yine ipi kendimden tarafa aldım. Bunu örmeden aldım. Devamındaki 4 ilmeğimizi düz örelim. İpi kendimden tarafa aldım. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördüm. Şu ilmeğe gelince örmeden aldım ilmeğimi. İpim kendimden tarafta. Daha sonra 1, 2 ilmek düz ördüm sıra sonunda. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıramı tamamladım. 4. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ilmek ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir ters ilmek. Bakın şu ortadaki ilmek bir de önündeki ilmeğin ikisini bir ters olarak örüp tek ilmeğe düşüreceğim. Şöyle göstereyim. Bununla bunu. İkisini bir aldım. Ters ördüm ve tek ilmeğe düşürdüm. Burada kesme işlemi yaptık. Devamında 1, 2, 3, 4 ilmek, pardon 3 ilmek ters ördüm. Şu ilmeğimle bu ortadaki ilmeği ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Yine 3 ters, 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Şu üçlü ilmeğin bu ters olan ilmek bir de ortadaki ilmeğin ikisini bir alarak kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. 3 ilmek ters. Geldim şu üçlü ilmeğe yine. İpi kendimden tarafa aldım. Bu öndeki bir de arkasındaki ilmeği aldım. Kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Model 4 sıradan oluşacak. Şöyle şu an tam kendini göstermiyor. İlerledikçe harika görünen bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Modeli tekrar kuruyoruz. Modelde kaydırma yok. Birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Kaydırma olmadığı için aynı işlemlerle devam ediyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonraki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonraki ilmeğimi düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Devamında bir artırma yaptım. Şöyle. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir düz ördüm, tek ilmeğe düşürdüm. Kesme işlemi yaptık. Bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm, örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım. Bir artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığımı da ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirdim, bıraktım. Tekrar artırma yaptım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Sola doğru kestim. Bir ilmek örmeden aldım, bir ilmek düz ördüm. Örmeden aldığımı da üzerinden geçirdim ve bıraktım. Bir artırma yaptım. Kalan 2 ilmeğimi de sola doğru yine kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim.
Kenar ilmeğimizi örmeden alalım. Bir ilmek ters, geldim şu artırma yaptığım ilmeğe. Önce bir ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. Yani burada 3 ilmek çıkarmış oldum. Devamında 2 ters ilmek. Zaten ilmeklerim ters olarak ördüm. Şu artırma olan ilmeğe gelince bir ters ördüm, bir doladım, bir kez daha ters ördüm ve şişimden çıkardım. 1 2 3 ilmek çıkarmış oldum. 2 ilmek ters ördüm. Ajura gelince, şu artırmaya gelince, yani bir kez ters ördüm, bir doladım, bir kez daha burada ters ördüm. 1 2 3 ilmek çıkardık buradan. Devamında 2 ters ilmek. Son kez şu ilmeğimizde artırma yapıyoruz. 1 2 3. Kenarda kalan son ters ilmeğim, bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeğim düz. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Şu ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Yine arkaya aldım ipi. 1 2 3. Şu üçlünün de birincisini yine ördüm. Toplamda 4 ters ilmek, düz ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ilmeğimi örmeden aldım. 4 ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradakini örmeden aldım. 4 ilmek düz. İpi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz ördüm. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık burada. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm. Bu üçlünün ikisini bir alacağım. Bakın şu ortadaki ve öndekini. İpi kendimden tarafa aldım. Bu ikisini bir aldım. Ters ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 3 ters ilmek. 3 ters ilmek ördüm. Üçlüye gelince baştan şu ikisini düz örerek, ters örerek kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 3 ilmek ters ördüm. Buraya gelince yine ikisini bir aldım. Ters ördüm. 1 2 3 ve 3 ters ilmek ördüm. Daha sonra geldim şu ilmeklere, bunun yine ikisini bir aldım. Ters örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kenarda 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Modeli 2 kez kurmuş olduk burada. Modelimiz böyle devam edecek. Şöyle bakın, yavaş yavaş model oluşmaya başladı. Bence çok güzel, harika bir model şöyle. Bir de daha önce yapmış olduğum bir parçam var. Şöyle göstereyim. Bunu da daha önce yaptım, hazırladım. Bunu beraber yaptık. Bunu da yine lastiksiz yaptım. Bakın şöyle lastiksiz olarak başladım. Modelde öyle fazla kıvrılma olmuyor. Ama isterseniz lastik üzerine başlayabilirsiniz. Modelin arka yüzü şöyle. Kenar ilmeklerimiz. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntü elde edersiniz.
Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabilirsiniz. Çok güzel bundan şal olur. Etol şal da kullanabilirsiniz. Yelek yapımında yani pamuklu koton iplerle, merseriz iplerle yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Şöyle ajurlu örgülerden çünkü. Bence harika oldu. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.